1596 yılının Ağustos sıcağında Stratford-upon-Avon sokaklarında o ağır ölüm sessizliği var. Daracık sokaklar, açık lağımlar, 11 yaşında bir çocuk yatağında ateşler içinde son nefesini veriyor. Kilise kayıtlarına çok soğuk tek bir satır düşülüyor o gün. 11 Ağustos 1596, Hamnet Filius William Shakespeare. William Shakespeare'in oğlu Hamnet, İngiliz dilinin gördüğü en büyük ustanın, o devasa metinleri yaratan adamın tek oğlu bu çocuk. Ölüm sebebi yok o kısacık kayıtta. Yazmıyor. Yani veba mıydı yoksa o dönem sıkça görülen başka bir ateşli salgın hastalık mıydı tam bilemiyoruz. Ama asıl sarsıcı olan, asıl o büyük yaranın açıldığı yer, o ölüm anında babanın nerede olduğu. 160 kilometre uzakta, Londra'da tiyatro kumpanyasının o büyük rekabetin tam ortasında. O günün şartlarında 160 kilometre demek, at sırtında, çamurlu yollardan, ormanlardan geçerek yapılan günlerce süren bir yolculuk demek. Haberin Londra'ya ulaşması bile kim bilir ne kadar sürdü. Şunu bir gözünüzün önüne getirin, bizi şu an dinlerken kendi hayatınıza uyarlayın. Kilometrelerce uzaktasınız, telefon yok, anlık iletişim yok. Siz bambaşka bir şehirde kariyeriniz için, hırslarınız için çabalarken, arkada bıraktığınız o evde, dünyadaki en değerli varlığınız can çekişiyor. Babanın cenazeye bile yetişememiş olma ihtimali çok yüksek bu durumda. Çocuğunun son saatlerinde elini tutamadı, o ateşi düşüremedi. Geriye sadece bir ömür boyu yakanızı bırakmayacak o devasa vicdan azabı kalıyor. İşte o telafi edilemezlik duygusu var ya, o çok geç kaldım hissi. İleride yazacağı tüm o büyük şaheserlerin ana omurgası tam olarak bu yara olacak. Zaten bu katmanları kaldırdığımızda hikayenin temelindeki o büyük çelişkiyi anlamamız şart. Yani Shakespeare'in o 160 kilometre uzaktaki şehirde, Londra'da ne işi vardı? Neden eşini ve 3 küçük çocuğunu hastalıktan kırılan bir kasabada bırakıp gitti? Biyografilere baktığımızda hep aynı misyon çıkıyor karşımıza. Ailesini güvence altına almak, onları kurtarmak ama onları korumak için aileyi geride, tehlikenin tam ortasında bir başlarını bırakıyor. Bugünden bakınca mantığa sığıyor mu sence? Kesinlikle sığmıyor, yani bir aileyi kurtarmak için onlardan yüzlerce kilometre uzağa gitmek ve aylarca dönmemek, ailesine kalkan olmak isterken onları en savunmasız halleriyle orada da bırakmış olmuyor mu? Bugünün modern ebeveynlik değerleriyle yargıladığımızda sistem tamamen çöküyor zihnimizde. Ama 16. yüzyılın o katı ve acımasız sosyal hiyerarşisinde işler başka türlü ilerliyordu. Babası John Shakespeare'in evine dönmemiz lazım bunu anlamak için. Eldiven yapımcısı olan baba değil mi bu? Sıradan bir zanaatkarken kasabanın belediye başkanlığına kadar yükseliyor, saygınlık kazanıyor. Kendi arması bile var ailenin. Ancak bu parlak dönem bir anda karanlığa gömülüyor. Çok sert bir düşüş yaşıyorlar. Dev bir borç batağına saplanıyor John Shakespeare. Tefecilerin eline düşüyor. O çok övündükleri aile arması ellerinden alınıyor. Düşünün ki borçları yüzünden kiliseye bile gidemez hale geliyor. Sokakta insanların alay konusu oluyor adam. Babanın, ailenin direğinin sokakta itibarını tamamen kaybetmesi. William ergenlik yıllarını bunu izleyerek geçiriyor olmalı. Tüm o çöküşe, o sosyal lince bizzat şahit oluyor. O dönemin İngiltere'sinde paranız ve saygınlığınız yoksa bir hiçsiniz, sistemin tamamen dışındasınız. William üzerindeki o devasa psikolojik baskıyı şu an çok net hissedebiliyorum. Daha 18 yaşına geldiğinde kendisinden 8 yaş büyük olan Anne Hathaway ile apar topar adeta yangından mal kaçırır gibi evleniyor. Anne hamile çünkü o sırada. Ve bir yıl sonra ilk çocukları Susanna doğuyor. 1585'te ise ikizler Hamnet ve Judith geliyor. 21 yaşındasın. Baban tamamen iflas etmiş, adınız lekelenmiş, kendi kurduğun evde bakman gereken bir eşin ve 3 küçük çocuğun var. Elde avuçta sıfır var, hiçbir şey yok. Stratford'da kalıp o yoksulluk sarmalının içinde boğulmak, babasının kaderini tekrar etmek demek. Bu yüzden o Londra yolculuğu bir kariyer planı değil, düpedüz bir hayatta kalma paniği. Çok yerinde bir tespit. O kayıp yıllar dediğimiz boşluğun ardından onu Londra tiyatro sahnelerinde gördüğümüzde, o aslında ailesinin itibarını geri satın almak için gönüllü sürgüne gitmiş bir adam.
Ve başarıyor da bunu. Sürekli Stratford'a para yolluyor, ailenin elinden alınan o resmi armayı yıllar sonra parayla geri satın alıyor, kasabanın en büyük evini alıyor eşi ve çocukları için. Kafasındaki denklem çok net, parayı ve statüyü bulursam ailemi kurtarırım. Ama demin bahsettiğimiz o korkunç demografik ironi burada patlıyor işte. Kurduğu o güçlü finansal güvenlik ağı oğlunun bedenini o ateşli hastalıktan koruyamıyor. Satın aldığı statü o 160 kilometrelik mesafeyi 1 santim bile kısaltamıyor. O mesafenin ve çaresizliğin bedeli mutlak bir sessizlikle ödeniyor. Tarihsel kayıtlarda beni en çok sarsan, en dondurucu detay da bu zaten. Dönemin diğer yazarlarına bakıyoruz. Mesela Ben Jonson, 7 yaşındaki oğlunu kaybettiğinde benim en iyi şiirimdi diyerek ciğer yakan, doğrudan çocuğuna yazılmış ağıtlar bırakıyor geriye. Kalemini acısına siper ediyor bir nevi. Ya Shakespeare, elinde kelimelerden oluşmuş devasa bir imparatorluk var adamın, sözcüklerin efendisi ama kendi kanından olan o 11 yaşındaki çocuk için, Hamlet için tek bir satır yazmıyor, bir mektup yok, bir şiir yok. Kalemi adeta felce uğruyor. Psikolojide travmanın dilsizliği olarak tanımladığımız yer burası işte. Yara o kadar derin, o 160 kilometrenin getirdiği suçluluk o kadar ağır ki, onu doğrudan kağıda dökmek, o acıyla hiçbir filtre olmadan yüzleşmek, insan zihnini paramparça eder. Zihni korumak için o suskunluk duvarı örülüyor. O edebi sessizlik dönemi aslında yasın yer altına çekilmesidir. Shakespeare o acıyı kelimelere dökmedi, onu ustaca şifreledi, ta ki 1599 ile 1601 yılları arasına kadar. Edebiyat tarihinin en büyük şaheserlerinden birinin Hamlet'in sahneye çıktığı o yıllar. O sessizlik duvarı büyük bir gürültüyle yıkılıyor o an. Elizabeth dönemi İngiltere'sinde Hamnet ve Hamlet isimleri tamamen aynı kabul ediliyor. Yasal kayıtlarda bile, tapu senetlerinde bile birbirinin yerini kullanıldığını biliyoruz. İnanılmaz. Bu sıradan bir isim benzerliği olamaz. Sahnede binlerce insanın önünde oğlunun adını diriltiyordu. Bekle, burada bir durup o kurgunun içindeki akıl almaz ters yüz etmeyi, o psikolojik müdahaleyi dinleyicinin tam olarak hissetmesini istiyorum. O değişimi görmek bütün resmi değiştiriyor çünkü. Gerçek hayattaki tabloya bir bakalım. Ölen kişi 11 yaşındaki oğul Hamlet, hayatta kalan, onun cenazesine yetişemediği için suçluluktan kavrulan ve acıdan tek kelime bile edemeyen, dilsizleşen kişi ise baba, yani William. Ama Hamlet oyunu başladığında, perde açıldığında bambaşka bir evren çıkıyor karşımıza. Oyunda ölen kişi babadır, bir hayalet olarak karanlık sislerin içinden geri döner. Hayatta kalan, o babanın yasını tutan, sürekli konuşan, çığlık atan, dünyayı ve varoluşu sorgulayan kişi ise oğuldur. Prens Hamlet'tir. Gerçekliğin bir ayna vasıtasıyla tamamen kusursuzca tersine çevrilmesi bu. Shakespeare'in kurgu üzerinden yaptığı o müdahale, edebiyat tarihinin kaydettiği en sarsıcı yas tutma biçimidir bence. Nasıl bir psikolojik yük aktarımı bu? Gerçek hayatta o yolu aşıp oğluna yetişemeyen, ona son bir veda bile edemeyen baba, sahnede babalık rolünden tamamen feragat ediyor. Ölü olan kendisi. Neden derseniz, gerçekte kendi yapamadığı yası, kendi söyleyemediği kelimeleri oğluna Hamlet'e devrediyordu ondan. Çocuğuna kendi ağıtını yaktırıyor. Oyundaki Hamlet karakterinin o durmak bilmeyen, felsefi, kelimelerle dans eden öfkesi var ya, o aslında babanın kendi içindeki o sağır edici suskunluğun sahnedeki patlamasıdır. Oğluna gerçek hayatta yaşanacak bir gelecek veremedi ama ona sahnede bir ses, bir zihin ve ölümsüzlük verdi. Tiyatro sahnesini kullanarak gerçekliği baştan yazmak bu. Kendi zihnindeki o karanlık mahkemede kendini bir türlü beraat ettiremediği için o mahkemeyi alıp kurgunun içine taşıyor. Hayalet sahnesi bu yüzden insanın tüylerini diken diken ediyor. Babanın hayaletinin oğlundan intikam ve hatırlanma talep etmesi. 11 yaşındaki Hamlet'in ölümü, Shakespeare'in tüm kariyerini tam ortadan ikiye bölen devasa bir fay hattı. Eserlerin yapısındaki o sarsıcı dönüşümü laboratuvar ortamında inceliyormuşuz gibi çok net görebiliriz. 1596 öncesine, yani yaz öncesi o döneme baktığınızda Shakespeare çok daha neşeli, tarih oyunlarıyla, romantik komedileriyle var olur. Bir yaz gecesi rüyası gibi eserler, yanlış anlaşılmalar, aşk üçgenleri, tatlı kelime oyunları. O dönemdeki yazarlığı sanki havai fişeklerle oynamak gibidir. Göz alıcıdır, çok parlaktır, eğlencelidir ama günün sonunda gökyüzünde sönüp gider.
Ama Hamlet'in ölümünü takip eden o karanlık yıllarda o havai fişekleri bir kenara bırakır, Dinamitlerle oynamaya başlar. hedefi artık sadece seyirciyi eğlendirmek, onları güldürmek değildir. İnsan zihninin ve ruhunun temellerini havaya uçurmak ister. Peş peşe o devasa, karanlık trajedilerin dönemi patlak verir. Otello, Macbeth, Kral Lear. Dinamit metaforu o kadar doğru ki, o trajedilerin içine girdiğinizde hepsinin tam merkezinde aynı zehirli temanın, aynı psikolojik çöküşün farklı varyasyonlarını buluyorsunuz. Hani Kral Lear'ı düşünün, sahneyi bir gözünüzün önüne getirin. Oyunun o kahredici finali. Yaşlı, aklını yitirmiş bir baba, en küçük ve en masum kızı Cordelia'nın cansız bedenini kollarında sahneye taşır ve orada insanın kanını donduran o meşhur repliği haykırır. Neden bir köpeğin, bir atın, bir farenin hayatı olsun da senin tek bir nefesin bile olmasın? Bu tahtını kaybetmiş kibirli bir kralın repliği olamaz. Bu 11 yaşındaki oğlunun cansız bedenine bakıp dünyanın bu haksız rastlantısallığına, o iğrenç adaletsizliğe isyan eden bir babanın ta derinlerden gelen çığlığıdır. O çığlık, insan ruhunun dayanabileceği acının sınırlarını çoktan aşmıştır. O dönemki eserlerinde yepyeni karanlık takıntılar belirir yazarın. Bunların en baskını, zamanın bir türlü geri alınamazlığı ve telafi edilemez o büyük pişmanlıktır. Otello'daki gibi. Otello'yu ele alalım. Oyunun merkezinde, zihnine ekilen tek bir zehirli şüphe yüzünden hayatındaki en değerli şeyi kendi elleriyle yok eden bir adam vardır. Otello gerçeği öğrendiğinde artık çok geçtir. Zamanı geri saramaz, ölümü geri alamaz. Shakespeare, o 160 kilometrelik yolu günlerce at sırtında geçerken hissettiği o korkunç çaresizliği, artık çok geç gerçeğini Otello'nun kollarındaki o geri döndürülemez pişmanlığa nakşetmiştir. Ve Macbeth, hani sadece kör edici bir iktidar hırsı değildir o oyun. Aynı zamanda kaybın ardından anlamsızlaşan, çürüyen zamanı anlatır. O meşhur monologla o hiçliği yüzümüze vurur. Yarın ve yarın ve yarın. Günlerin sürünerek ilerleyen o anlamsız hecesi. Yas'ın onu pasifize etmediğini, aksine kalemini insan doğasının en karanlık, en dipsiz kuyularına daldırdığını çok net görüyoruz burada. Yüzleşemediği o çıplak gerçeklik, onun sanatını, edebiyat tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir derinliğine çekiyor. Eğer Hamlet 1596 yazında o ateşli hastalıktan kurtulsaydı, yaşasaydı, Shakespeare muhtemelen çok yetenekli, saygın, kelime oyunlarında ustalaşmış bir yazar olarak tatlı hayatına devam edecekti. Sahnelerde sadece alkışlanacaktı. Ama içindeki o dipsiz yara, kaybetme korkusu ve telafi edilemez o suçluluk olmasaydı, insan doğasının dehlizlerine fener tutan o psikolojik derinliğe, o karanlık ustalığa asla ulaşamayacaktı. Bu çok ağır bir bedel. Bizim bugün üzerine kütüphaneler dolusu analiz yaptığımız o devasa metinler, aslında bir babanın sessiz gözyaşlarının kağıt üzerindeki haritalarıdır. Acı onun içini boşaltmadı, onu edebiyat tarihinin en büyük yankı odasına dönüştürdü. Tüm o çığlıkların, sahnede dökülen o kurgusal kanların, yaratılan o ölümsüz karakterlerin ardından hikayenin sonuna yaklaşıyoruz. 1616 yılı. O kadar koşturmacanın, hırsın, Londra sahnelerindeki o büyük zaferlerin ardından her şeyin bittiği yer. William Shakespeare tekrar başladığı yere Stratford'a geri dönüyor. O kasabada hayata gözlerini yumuyor. Onu oraya, ailesinin yanına gömüyorlar. Kendi seçtiği, belki de bizzat kaleme aldığı o meşhur beddua mezar taşına kazınıyor. Kabaca şöyle diyor o taşta: "Kim ki benim kemiklerimi yerinden oynatır, ona lanet olsun." O kadar gürültülü çalışan bir zihnin, sahnelerde yüzyıllarca sürecek o fırtınaları kurgulayan bir adamın, dünyadan ve insanlıktan istediği son şey mutlak bir dokunulmazlık, mutlak bir sessizlik. Rahatsız edilmek istemiyor. Fiziksel varlığının geride bıraktığı o kemiklerinin dünyanın gürültüsünden uzak kalmasını, rahat bırakılmasını emrediyor o mezar taşı. Bu dünyadaki hesabını kapatırken sadece sükunet talep ediyor. Ama hikayenin asıl çarpıcı finali o taşın altındaki sessizlikte değil bence. Shakespeare bedeni için mutlak bir sessizlik istedi, bu doğru. Ama 1596'nın o boğucu yazında toprağa verdiği ve ardından tek bir satır bile ağıt yazamadığı o çocuğun ismi
400 yıldır susmadı. Susması da imkansız artık. Hamlet sadece 11 yıl yaşadı. Ama babasının çaresizliği, o boyunu aşan suçluluğu ve dehası sayesinde o isim Hamlet olarak ölümsüzleşti. O isim şu anda bile dünyanın bir yerinde, bir tiyatro sahnesinde büyük bir gürültüyle, felsefeyle, devasa bir isyanla yankılanmaya devam ediyor. Beden toprağın altında çürüdü, sessizliğe kavuştu ama o yaralı ruh kurgunun içinde sonsuzluğa ulaştı. Sanatın ve kurgunun o dönüştürücü, iyileştirici gücü tam da burada yatıyor asıl. Gerçek hayatın elimizden o kör edici rastlantısallıkla, acımasızca kopardığı ne varsa, sanat onu usulca alır, işler ve bize bir daha asla yok edilemeyecek bir formda sonsuza dek geri verir. Zamanın ve ölümün elinden alınmış bir zafer gibi. Şu an neredeyseniz, ne yapıyorsanız elinizdeki işi bir saniyeliğine bırakın ve şunu düşünün. Hayatınız boyunca okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz o büyük eserleri bir gözden geçirin zihninizde. Sizi gözyaşlarına boğan o uzun romanları, aklınızdan çıkmayan o filmleri, o unutulmaz ve devasa karakterleri. Acaba hayranlıkla tükettiğiniz o kurguların hangileri aslında bir yaratıcının gerçek hayatta asla yüksek sesle söyleyemediği, yüzleşemediği için sadece ve sadece kurmacanın ardına saklayabildiği kişisel, sessiz bir ağıdın ta kendisidir. Siz hiçbir kaybı ancak başka bir hikayenin içinde anlatabildiniz mi? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.